hiçbir problem yaşamıyorum üşümekle ya da kaymakla alakalı. Yol çok kaygan olacaksa, bunu öngörebiliyorsam yola çıkmıyorum. A few moments later. Hayda. Herkese tekrardan merhaba. Bu hafta da kampa gidemiyorum. O yüzden vlog çekmek istedim. Şimdi daha önce kamp yaptığım Usta Gölü'ne doğru yola çıktım. Umarım Usta Gölü'nün orada ya da Karagöl'de kar vardır ve yola çıktır. Çünkü sadece oraya gitmek için gitmiyorum. Kendime yemek için bir şeyler aldım. Yemek yapacağım, kahve içeceğim. Hava biraz güneşli ancak yine de soğuk. Standart Ankara havası. Kar yok, yağmur yok. Dümdüz kuru ayaz var. Bakalım Karagöl nasıl? Umarım çok soğuk değildir. Kar vardır. Fazla kalabalık değildir. Karagöl değil de Usta Gölü'nün yolu açıksa çok daha iyi olur. Çünkü asıl gitmek istediğim yer şu an Usta Gölü. Karagöl mesire alanı olduğu için bugün de pazar, kalabalık olabilir. Ancak Usta Gölü muhtemelen sakindir. Çünkü yağmur yağdı, kar yağdı, yol çamurdur. Kimse gitmek istemez. Hoş, yol çamursa biz de gidebilir miyiz? Ondan da emin değilim ama bakacağız. Bayrağımıza da görüyorsunuzdur, bayağı şiddetli bir rüzgar var. Hava güzelken ve yolda kuruyken bu yolda motosiklet sürmeyi çok seviyorum. Ancak şu an asfalt ıslak, hatta buz diyebilirim. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama bazı noktalar buz rahat bir şekilde görülebiliyor. O yüzden son derece dikkatli gitmeye çalışıyorum. 10 dakika geç gidelim ama gideceğimiz yere sağlam gidelim. Kışın motosiklete binenlere deli gözüyle bakanlar için birkaç kelime söylemek istiyorum. Çünkü ben bu konuda çok fazla söz duyuyorum. Yağmur varken niye biniyorsun? Hava soğuk niye biniyorsun? Üşümüyor musun? Üşümüyorum. Üşüyorsam binmem zaten. Manyak değiliz o kadar. Eldivenlerimi giyiyorum, montumu giyiyorum, kışlık pantolonumu, ayakkabımı giyiyorum. Kaskımın içinde buff var. Rüzgar geçmiyor, soğuk geçmiyor. Yolda da temkinli gidiyorum. O yüzden hiçbir problem yaşamıyorum üşümekle ya da kaymakla alakalı. Yol çok kaygan olacaksa, bunu öngörebiliyorsam yola çıkmıyorum. Hava çok soğuksa, kıyafetler bile o soğuğu engelleyemiyorsa yine çıkmıyorum. Hani motosiklete binmeye çıktıysam o soğuğu, o yoldaki tehlikeleri göz önüne almışımdır ve onların benim için sorun teşkil etmediğine karar vermişimdir. O yüzden soğukta motosiklete binen kişilere üşüyor musun diye sormayın. Üşüyen insan zaten binmez. Havalar güzelken binmek, yol temizken, kuruyken binmek tabii ki çok daha keyifli, çok daha güvenli. Ancak motosiklet sürmek o kadar güzel bir şey ki yolun kaygan olması, havanın soğuk olması bile gözünüze gelmiyor bazen. Önümde görmüş olduğunuz Broadway gibi eski araçlarda kimisinin kliması çalışmıyor, içeriye çok rüzgar alıyor. O yüzden arabanın içinde soğuk oluyor. Ben yanlarından geçerken görüyorum. Çoğu kişi arabanın içinde montla oturuyor. Sen de üşüyorsun demek ki. Ben sana diyor muyum bu soğukta niye arabaya biniyorsun diye. Kliman çalışıyorsa, arabanın içi soğuk değilse niye mont giyiyorsun? Karagöl'ün oraya neredeyse geldim sayılır ama hiç beklediğim gibi kar yok. Bu beni biraz üzdü. Ben az da olsa karın olacağını düşünüyordum. Karşı tarafta kar gözüküyor. Yani bu demek oluyor ki Usta Gölü'nün orada kar olabilir. Gidince bakacağız. Gerçi Karagöl'de de kar olabilir. Çünkü orası da dağların arasında kaldığı için fazla güneş görmüyor.
O yüzden karlar erimemiş olabilir. Burası bizim için güzel değil diyebilirim. Biraz kalabalık. En iyisi Ustagöl'üne bir gidelim. Oraya gidemezsek buraya geri döneriz. Buralarda kar varsa Ustagölü muhtemelen karlıdır. Umarım yolu balçık gibi çamur ya da karla kaplanmış vaziyette değildir de gidebiliriz. Motosikletin üzerinde kışlık lastik yok. 4 mevsim lastik var. O da ne yazın çok iyi ne de kışın çok iyi. İkisinde de idare edecek kadar iş görüyor. Motosiklet biraz zorlanıyor diyebilirim lastikten dolayı. Çok da hızlı gitmeyelim. Sol taraf uçurum gördüğünüz gibi. Hayda. Bu kötü oldu. Bu sahneyi koymayabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçi öyle bir sahne oldu, nereden bileyim koymazsın. Oraya gidebilir miyim bilmiyorum ya. Buralar böyleyse ileriler daha da kötü olabilir. O yüzden buradan geri mi dönsem emin değilim. Hani çıkmak problem değil ama bir de bunun geri dönmesi var. Şöyle araç lastiğinin iz bıraktığı yerlerden gideyim diyorum ama yok arkadaşlar. Lastik hemen sarmaya başlıyor ya. Çıkabileceğimizi hiç sanmıyorum ya. Buradan yukarıya çıkamayacağız. Oradan aşağıya geri kayıyorum. Astır. Uçurum tarafından uzaklaşarak ineceğim. Çünkü kayıp düşersek bile uçuruma doğru düşmeyelim. Mümkün olduğunca fren yapmadan motosiklet boştayken ineceğiz. Hem ön hem arka freni eşit oranda sıkıyorum ki ikisinden biri kaymasın.
Karagöl'e geri dönüyoruz. Çünkü Ustagöl'e gidebileceğimiz yol tamamen kapalı. Tek başıma da oraya kadar yürümek istemedim açıkçası. Oranın manzarası şu an gerçekten çok güzeldir eminim. Ancak ne yazık ki gidemedik. Bir iki kere kaydık. Ama o kadar olur. Kampa geliyormuş gibi bir sürü eşya getirmişim. Herhalde bir çadırla yatmak için kullandığım eşyalarım yok yanımda. Burada belediyenin açmış olduğu bir restoran var. Kahvaltılık ürünler var sadece. Karagöl'de olduğu için gelinebilir bir yer ama normal bir yerde olsa, şehir içinde mesela, gidip kahvaltı yapacağım bir yer değil. Çünkü ürünler öyle çok tercih edilebilecek ürünler değil. Kahvaltısı iyi değil. Ama buraya geldiğiniz zaman yemek yapmakla uğraşmak yerine orada kapalı bir yerde oturabilirsiniz. İçeride sobası var. Zaten çay, kahve onlar var. Onlar için gelip oturabilirsiniz. Balkon tarafı genelde dolu oluyor. Zaten 4 tane mi ne masa var cam kenarında. Onlar da sürekli dolu. Kendi masamız, sandalyemiz var. Ama yine de bir masa işgal edebilirim. Eşyalarımı kurdum. Bugün biraz kalabalık. Zaten böyle olacağını tahmin ediyordum. O yüzden Ustagöl'e gitmek istemiştim ama ne yazık ki gidemedik. Benim kurulduğum yer burası. Tam şuradayım. Ancak şu yukarıdaki bankın oraya çıkabilirim. Ama ilk önce kahvemi alayım. Kahvem hazır olduktan sonra eşyalarımı oraya taşıyacağım. Suyu aşağıda almıştım kaynadığı için. Kahve bana yeter. Kahve bittikten sonra biraz daha oturup yemek yapacağım. Yemek hazırlıklarına başladığım zaman görüşürüz. Erişte yapmamaya karar verdim.
suyun kaynamasını beklemek istemiyorum. O yüzden sadece eti kızarttım. Eşyalarımı topladım ve artık buradan ayrılıyorum. Yemeğimi yedim, kahvemi içtim. Oturdum. Şimdi buradan gidiyorum. Haftaya görüşürüz arkadaşlar.